Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yanları dikişsiz 38 beden bir pijama çalışacağız. Gördüğünüz gibi ben kumaşımı 4 kat katladım. Şu şekilde benim bir kumaşım var. 4 kat katladım. Çiften 1,15 santimde boyunda arkadaşlar. Şimdi kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çekiyorum. Şu şekilde. Kumaş katları bana bakıyor. Burası yan dikiş olacak. Yanlarımız dikişsiz olacak. Şimdi 38 beden için 27,5 santim oturuş yüksekliğimi işaretliyorum. Pardon, önce kendinden lastikli yapacağım ben pijamamı. Kendinden lastik payı için şuradan 6 santim bir işaret alıyorum. Lastik katlama payı için. Evet, lastik katlama payımı çiziyorum. Lastik katlama payından sonra oturuş yüksekliği olan 27,5 santimimi ineceğim. Bakın arkadaşlar, oturuş yüksekliği nedir diye merak edenler için. Oturuş yüksekliği ölçümüz bu şekilde düz bir zemine oturarak belimize bağladığımız bir kemer ile sandalye arasındaki mesafeye oturuş yüksekliği denir. Pantolonlarda, pijamalarda kullanılan bir ölçüdür bu. Evet, şimdi ben 38 bedende 27,5 santimli oturuş yüksekliğimin işaretini alıyorum ve burayı düz bir şekilde kapatıyorum 27,5'u. Şöyle kapatıyoruz. Kalça 1/4 artı 1 yapıyorum ve 25 santim. Şu şekilde. Hatta ben 26 yapayım. Biraz rahat olsun. 26'dan burayı kapatıyoruz. Yukarıya kadar çiziyoruz. Ağım için ise 10 santim şuradan A payı veriyorum. 10 santimde buradan çıkıyorum ki daha güzel bir ağımız olsun. Pratik bir şekilde ağımı çiziyorum. Bu şekilde. Şimdi pijamamızın boyunu lastik payının aşağısından şöyle 95-96 santim yapıyorum. 3-4 santimde kıvırma payından burayı kapatıyorum, çiziyorum. Evet. Şimdi paça ölçüsünü ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar işaretliyoruz. Ben şöyle paça ölçümü 25 santim uygun buluyorum. Ve ağdan aşağıya, ağımızdan aşağıya riga cetvelimizle bir şöyle biraz indikten sonra paçaya doğru düz cetvelle çiziyorum burayı. 1 santim dikiş payı vererek keseceğiz. Arka ve ön ikisini birlikte çalıştık arkadaşlar. Şimdi kestikten sonra ön için yapmamız gereken değişiklikleri yapacağız. 1 santim dikiş payı veriyorum. Overlock'ta dikeceğim çünkü ben. Pratik bir şekilde pijamamızı, yanları dikişsiz pijamamızı kesiyoruz. Evet, bakın şu şekilde 38 beden pijamamızı kestik. Şimdi açıyoruz. Burası arka olacak, burası da ön olacak. Şimdi ön için değişiklikleri yapıyoruz arkadaşlar. Belden aşağıya 3 santim düşüklüğümüzü çiziyoruz. Ve şu şekilde burayı keseceğiz. Şimdi ön ağ içinse
buradan 4 santim giriyorum. Paçadan ise bunu 1 santime düşürerek çiziyoruz. Şöyle 1 santime denk getirerek ön paçadan çıkartıyoruz. Evet, lastik payını kendinden vermiştik. Lastik içinde, belim içinde şöyle bir lastik kesiyorum. Bakın arkadaşlar, 38 bedene 65 santim yeterli geliyor benim için. Şu şekilde lastiğimizi takacağız. Önce ağlarımı dikeceğim. Sonra bacak arasını kapatacağım. Şimdi ben ağlarını dikip geliyorum. Ağımızı diktik. Bakın gördüğünüz gibi overlock'ta arka ön ağ diktik. Şimdi bunu böyle çeviriyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz ve bacak arasını dikiyoruz. Bakın bu ortayı denk getirerek burayı dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pijamamızın ağını diktik gördüğünüz gibi. Şimdi lastiğine geldi sıra. Lastiğimizi 4'e bölüyoruz. İğne takıyoruz bakın. Şöyle. Ve şu şekilde lastiği 4'e bölüyoruz. Pijamamızı da 4'e bölüyoruz. Buralarda dikiş var zaten. Şöyle yanlara birer tane çıt atıyorum. Bir çıt da buraya atıyorum. Ve lastiğimizin işaretlerinden böyle dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Pijamanın tersine lastiğimizi yerleştiriyoruz. İğnelerle denk getirdiğim yerlerden, işaretlerden iğneliyorum. Bakın 4'e bölerek iğneliyorum. Ve en son olarak da yanımızı iğneliyoruz. Şimdi lastiğimi bu şekilde buraya dikip geleceğim arkadaşlar. Lastiği overlock'ta dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde kapatıyoruz. Paçalarımızı da reçmede katlıyoruz. 3 santim dikiş payı vermiştik. Buraları katlıyoruz. Bu paçamızı da katlıyoruz ve pantolonumuz, pijamamız bitiyor arkadaşlar. Ben bu işlemleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yanları dikişsiz pijamamız bu şekilde bitti. Bakın pijamamız. Öndeki verdiğimiz düşüklük 3 santim iniyoruz ya arkadaşlar. Bakın bu şekilde pijamamız. Kendi ölçülerinizi alarak kalçayı 1/4 yaparak dikeceğiniz rahat bir pijama. Pratik ve rahat arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok güzel oldu pijamalarımız. Hala abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.